Merhaba dostlar. Venüs'ün Koç burcundaki retro hareketi 2 Mart 2025'te başlayacak ve 13 Nisan'a kadar devam edecek ve ilişkiler, estetik değerler ve finansal konularda güçlü bir içsel değerlendirme dönemini getirecek. Koç burcundaki Venüs genelde cesur, hızlı ve bağımsız bir enerjiyi taşır. Ancak retro süreci bu enerjiyi yavaşlatır ve yeniden gözden geçirme ihtiyacı doğurur. Bu dönemin ana temaları ilişkilerde yeniden değerlendirme, kişisel değer ve öz sevgi üzerine, finansal konular, estetik ve sanatsal konular olacaktır. Koç burcu bireyselliği ve cesareti simgelediğinden Venüs retrosunda özellikle ilişkilerde kişisel alan ve bağımsızlık konuları ön plana çıkacaktır. Eski ilişkiler gündeme gelebilir, geçmişten gelen duygular veya yarım kalmış meseleler yeniden değerlendirebilir. Acele kararlar yerine sabırlı ve düşünceli olmak önemlidir. Hızlı başlangıçlar ya da bitişler pişmanlık getirebilir. Venüs retrosu kendinizi nasıl sevdiğiniz ve değer verdiğiniz üzerine yoğun bir içe dönüş sağlar. Koç'taki Venüs bireysel gücü ön plana çıkardığından öz saygınızı sorguladığınız bir süreç yaşayabilirsiniz. Kendinize ne kadar öncelik verdiğinizi ve sınırlarınızı ne kadar koruduğunuzu gözden geçirmek için ideal bir zaman. Venüs'ün retro hareketi finansal konularda dikkatli olmayı gerektirir. Ani harcamalar veya yatırımlar yapmak yerine bütçe planlaması yapmak daha doğru olacaktır. Maddi değerlerinizi ve kaynaklarınızı nasıl kullandığınızı analiz etmek, retro sonrasında daha bilinçli kararlar almanızı sağlar. Estetikle ilgili önemli kararlar, saç değişimi, güzellik işlemleri veya sanat projeleri gibi bu süreç uygun değil maalesef. Bu dönemde yapılan değişiklikler retro sona erdiğinde beklentileri karşılamayabilir. Venüs retrosu Koç burcunda gerçekleştiği için bireysellik, liderlik ve cesaret konularında bir duraksama hissi yaşanabilir. Bu süreç kendi ihtiyaçlarınızı başkalarıyla dengeleme becerinizi geliştirmek için bir fırsat sunar. Geçmişle yüzleşmekten çekinmeyin, ancak geçmişe saplanıp kalmayın. İlişkilerde açık iletişim kurarak duygularınızı ifade edin. Sabırsızlıkla hareket etmek yerine durumu birkaç kez değerlendirin. Venüs retrosu 2 Mart'ta başlayıp yaklaşık 40 gün sürecek. Bu yüzden de bu dönemde yavaşlamak, içe dönmek ve sabırlı olmak size büyük kazançlar sağlayabilir. Retro sonrası bu dönemde aldığınız dersler, ilişkiler ve kişisel değerinizle ilgili yeni bir dönemin kapılarını açabilir. Gelelim Venüs retrosunun burçlara etkilerine. Venüs retrosunun Koç burcunun 1. evinde gerçekleşmesi, kişisel kimlik, görünüm ve kendinizle olan ilişkiniz üzerinde derin bir etki yaratacaktır. 1. ev astrolojide benlik evi olarak bilinir. Fiziksel görünüm, kişisel imaj ve özgüven konularını yönetir. Bu nedenle Venüs'ün retrosu bu alanlarda bir içsel sorgulama ve yeniden değerlendirme dönemi başlatır. Venüs'ün 1. evde retro yapması kendinizi nasıl gördüğünüz ve başkalarına nasıl yansıttığınız konularında derin düşünceler getirebilir. Kendinizi ifade ederken daha önce fark etmediğiniz tutumlar veya eksikliklerle yüzleşebilirsiniz. Örneğin benlik saygınızı dış görünüşüne mi yoksa içsel değerlerine göre mi dayandırıyorsunuz? Bu dönemde dış dünyadan onay almak yerine kendi öz değerinizle barışmaya odaklanabilirsiniz. 1. ev fiziksel görünümü temsil ettiğinden Venüs retrosunda dış görünüm yerine daha çok içsel güzelliğe ve kendinize duyduğunuz saygıya odaklanmak faydalı olacaktır. Venüs retrosu ilişkilerde ben-biz dengesi üzerine düşünmeye teşvik eder. Kendi ihtiyaçlarınızı ve sınırlarınızı sorgularsınız. Bu süreçte ilişkilerde bağımsızlık ve bireyselliğe olan ihtiyaç artabilir. Ayrıca başkalarının sizi nasıl algıladığıyla ilgili geçmişten gelen meseleler su yüzüne çıkabilir. Kendinize olan sevginiz ve değer algınız sınanabilir. Özgüveninizde bir düşüş ya da kendinizi yetersiz hissetme eğilimleri görülebilir. Ancak bu durum uzun vadede daha güçlü bir benlik inşası için bir fırsattır. Hangi yönlerinizi geliştirmek istediğinizi ve kendi değerlerinizi dış dünyadan bağımsızlık olarak nasıl inşa edebileceğinizi sorgulamak bu dönemin ana temasıdır.
Dış görünüşünüzden çok iç dünyanızı geliştirmeye zaman ayırın. Meditasyon, günlük tutma veya dua çalışmaları bu süreçte faydalı olabilir. Başkalarının size yönelik düşüncelerini fazla önemsememeye çalışın. Venüs retrosu sırasında fiziksel değişimlerden mutlaka kaçının. Retro bitiminden sonra daha doğru kararlar alabilirsiniz. Bu dönemde oluşabilecek özgüven dalgalanmaları geçicidir. Kendinize karşı şefkatli olun. Venüs retrosunun 1. evde gerçekleşmesi sizi daha önce fark etmediğiniz yönlerinize ışık tutmaya zorlayacaktır. Bu süreç kişisel büyüme ve kendinizi daha güçlü bir şekilde ifade etme yolunda önemli dersler içerebilir. Retro sona erdiğinde daha sağlam bir özgüvene ve kişisel farkındalığa sahip olabilirsiniz. Verimli bir retro süreci geçirmeniz dileğiyle. Venüs retrosunun Boğa burcunun 12. evinde gerçekleşmesi, derin bir içe dönüş, bilinçaltı çalışmalar ve gizli kalmış duyguların gün yüzüne çıkması anlamına gelir. 12. ev astrolojide bilinçaltını, spiritüel olayları, kayıpları, kapanışları temsil eder. Bu evde bir Venüs retrosu ilişkiler, özdeğer ve geçmiş travmalarla ilgili çözülmemiş meseleleri gündeme getirebilir. Bu süreçte geçmiş ilişkiler veya duygusal deneyimlerle ilgili çözülmemiş konular bilinçaltınızda belirebilir. Bu konular rüyalar, anılar ya da sezgisel farkındalıklarla açığa çıkabilir. Daha önce farkında olmadığınız duygusal yaralar veya kayıplarla yüzleşmek, geçmişi serbest bırakmak ve duygusal şifa bulmak için fırsattır. 12. ev gizlilikle, gizli düşmanlıklarla bağlantılı olduğundan bu dönemde gizli bir ilişki, gizli hayranlıklar, bastırılmış arzular veya ifade edilmemiş duygular bu süreçte daha belirgin hale gelebilir. Ancak aceleyle hareket etmek yerine durumunuzu ve hislerinizi iyice değerlendirmek önemlidir. Bu retro özdeğerinizi dış dünyadan bağımsız olarak değerlendirmenizi teşvik eder. Kendinizi nasıl sevdiğiniz ve kabul ettiğinizle ilgili derin bir sorgulama yaşayabilirsiniz. 12. ev aynı zamanda şefkat ve bağışlama ile ilgilidir. Hem kendinizi hem de başkalarını. Venüs retrosu 12. evde yalnızlık ve içsel yolculuk ihtiyacını arttırabilir. Bu dönemde sosyal hayattan bir adım geri çekilip meditasyon, dua veya ruhsal çalışmalar gibi yöntemlerle kendi iç dünyanızı keşfetmek isteyebilirsiniz. Ruhsal bağlar ve koşulsuz sevgiyle ilgili farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Maddi değerinizle ilgili bazı gizli meseleler de gündeme gelebilir. Bu dönemde finansal sırlar, beklenmedik yardımlar veya kayıplarla yüzleşebilirsiniz. Geçmişi kabullenin ve serbest bırakın. Retro sürecini bir arınma ve kapanış dönemi olarak değerlendirin. Eski ilişkilerden ve duygusal yüklerden özgürleşmeye çalışın. Meditasyon, yoga, dua gibi aktiviteler bu dönemde zihinsel ve duygusal dengeyi korumanıza yardımcı olabilir. İlişkilerde gizliliğe dikkat edin. Gizli ilişkiler ya da sırlarla ilgili ortaya çıkan durumları dikkatle değerlendirin. Ani kararlar vermekten kaçının. Kendinize şefkat gösterin. Kendi ihtiyaçlarınızı görmezden gelmeyin. İç dünyanızda yaşanan bu dönüşüm sürecinde kendinize karşı nazik olun. Yalnızlığı kucaklayın. Bu süreçte sosyal baskılardan uzaklaşarak kendi içsel rehberliğinizi dinlemek size fayda sağlayacaktır. Venüs retrosunun Boğa burçlarının 12. evindeki etkisi içsel ve spiritüel bir dönüşüm başlatır. Gizli duyguların açığa çıkması ve geçmişin yüklerinden arınma süreci olarak değerlendirilmelidir. Bu retro süreci tamamlandığında duygusal olarak daha hafif ve ruhsal olarak daha olgun hissedebilirsiniz. Verimli bir retro süreci geçirmenizi dilerim. Venüs retrosunun İkizler Burcu'nun 11. evinde gerçekleşmesi, sosyal çevre, arkadaşlıklar, topluluklarla olan bağlar ve gelecek hedefleri üzerinde bir yeniden değerlendirme sürecini başlatır. 11. ev, grup aktivitelerini, sosyal idealleri ve umutları temsil ettiği için bu süreçte ilişkileriniz ve toplumsal duruşunuzla ilgili farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Bu dönemde arkadaş çevrenizle olan bağlarınızı sorgulayabilirsiniz.
Bazı ilişkilerin size gerçekten faydalı olup olmadığını veya yüzeysel bir bağ mı taşıdığını anlamak isteyebilirsiniz. Eski dostlar veya geçmişte kopmuş olduğunuz sosyal bağlantılar yeniden gündeme gelebilir. Bu kişilerle ilişkinizi yeniden yapılandırma fırsatı bulabilirsiniz. Aynı zamanda artık size katkı sağlamayan veya enerjinizi tüketen arkadaşlıkları sonlandırma eğilimi gösterebilirsiniz. Venüs retrosu bir grup veya topluluk içinde yaşadığınız memnuniyetsizlikleri ortaya çıkarabilir. Bu hangi sosyal çevrelerin değerlerinizi yansıttığını ve hangilerinin artık size uygun olmadığını anlamak için bir fırsattır. Grup projelerinde iletişim sorunları veya maddi kaynakların adaletsiz paylaşımı gibi durumlar gündeme gelebilir. 11. ev aynı zamanda umutlar ve gelecek planlarıyla ilgilidir. Bu süreç maddi kazanç ve kariyerle ilgili geleceğe dair beklentiler üzerinde bir değerlendirme yapma ihtiyacı getirebilir. Topluluklar ve arkadaşlardan gelen mali destekleri de temsil eder. Bu süreçte grup projelerine yapılan yatırımlarda dikkatli olmak ve önemli kararları retro sonrası bir zamana bırakmak faydalı olacaktır. Venüs retrosunda sosyal çevrenizden biriyle romantik bir bağ kurma ihtimaliniz artabilir. Ancak bu tür ilişkiler retro süresinde başladığında kalıcılığı konusunda belirsizlik olabilir. Bu yüzden aceleci olmamak önemlidir. Bu Venüs retrosu boyunca yaklaşık 40 gün sürecek, hangi ilişkilerin hayatınıza değer kattığını ve hangilerinin enerjinizi tükettiğini değerlendirin. Eski arkadaşlıklarınızla bağlantı kurun. Geçmişte hayatınızda önemli bir yere sahip olmuş kişilerle yeniden bir araya gelmek faydalı olabilir. Topluluk çalışmalarında dikkatli olun. Grup projelerinde çatışmalardan kaçınmak için sabırlı ve yapıcı olun. Maddi konularda karar alırken dikkatli davranın. Hedeflerinizi yeniden belirleyin. Gelecekte neye ulaşmak istediğinizi ve bunun sizin için hala anlamlı olup olmadığını sorgulayın. Sosyal çevreden bir romantik ilişki doğarsa bu ilişkiyi retro sonrası değerlendirmek daha sağlıklı olacaktır. Venüs retrosunun İkizler Burcu'nun 11. evindeki etkisi, sosyal ilişkileriniz, topluluklarla olan bağlarınız ve gelecek idealleriniz üzerinde derin bir düşünme dönemi başlatabilir. Bu süreçte hangi bağların gerçekten sizinle uyumlu olduğunu ve hangi hedeflerin peşinden gitmek istediğinizi sorgulayabilirsiniz. Retro sona erdiğinde sosyal çevrenizde ve geleceğe dair planlarınızda daha net ve sağlam bir anlayış geliştirebilirsiniz. Verimli bir retro süreci geçirmeniz dileğiyle. Venüs retrosunun Yengeç Burcu'nun 10. evinde gerçekleşmesi, kariyer, toplumsal statü, otorite figürleriyle ilişkiler ve hedeflerle ilgili önemli bir sorgulama ve yeniden değerlendirme süreci başlatır. 10. ev başarı, itibar ve toplum önündeki duruşunuzla bağlantılıdır. Bu nedenle Venüs retrosu bu alanda eski meselelerin yeniden gündeme gelmesine, kariyer yolunda değişim ihtiyaçlarının fark edilmesine ve otorite figürleriyle olan ilişkilerde içsel bir dönüşüm yaşanmasına neden olabilir. Kariyerle ilgili memnuniyetsizlikler veya tatminsizlikler bu dönemde daha görünür hale gelebilir. İşinizin ve hedeflerinizin sizin değerlerinizle ne kadar uyumlu olduğunu sorgulayabilirsiniz. Daha önce sizi motive eden şeylerin artık anlamını yitirdiğini fark edebilir ve yeni bir yön arayışına girebilirsiniz. Bu süreçte iş değiştirmek veya büyük bir kariyer hamlesi yapmak yerine mevcut durumunuzu derinlemesine analiz etmek daha faydalı olacaktır. 10. ev toplum önündeki duruşunuzla ilgilidir. Venüs retrosununda itibarınızı zedeleyebilecek yanlış anlaşılmalara karşı dikkatli olmanız gereken bir dönemdir. Kendinizi ifade ederken diplomatik olmanız ve yanlış anlamaları önlemek için açık bir iletişim tarzı benimsemeniz faydalı olacaktır. Patronlar, yöneticiler veya diğer otorite figürleriyle olan ilişkilerinizde anne baba da olabilir, bazı gerilimler ya da eski sorunlar yeniden gündeme gelebilir. Bu dönemde otoriteyle ilgili meselelerde sabırlı olmak ve büyük çatışmalardan kaçınmak önemlidir. Retro süreci boyunca bu ilişkileri iyileştirmek
ve daha sağlam bir temel üzerine oturtmak için fırsatlar doğacaktır. İşinizden veya kariyer hedeflerinizden beklediğiniz maddi getirileri sorgulayabilirsiniz. Kariyerinizin finansal yönü bu dönemde yeniden değerlendirilmesi gereken bir konu haline gelebilir. Venüs retrosu maddi anlamda daha iyi fırsatlar yaratmak için mevcut kaynakların nasıl değerlendirebileceğini görmenizi sağlayabilir. Ancak büyük yatırımlardan veya iş anlaşmalarından kaçınılması önemlidir. Venüs retrosu kariyer ortamından bir romantik ilişkiyi veya geçmişten gelen bir ilişkiyi yeniden gündeme getirebilir. İşle aşkı karıştırmadan önce dikkatli bir şekilde değerlendirme yapmanız gerekebilir. Ayrıca kariyerinizin kişisel ilişkilerinizi nasıl etkilediğini sorgulayabilirsiniz. İş-yaşam dengesini yeniden ele almak için fırsatlar var. Bu Venüs retrosu boyunca kariyer hedeflerinizi yeniden gözden geçirin. Bu dönemde mevcut işinizin ya da hedeflerinizin sizi ne kadar tatmin ettiğini sorgulayın. Ancak büyük değişiklik kararlarını retro bitimine erteleyin, yani 40 gün sonrasına. İletişimde dikkatli olun. Otorite figürleriyle olan ilişkilerinizde yapıcı olmaya çalışın ve yanlış anlaşılmalara mahal vermemeye özen gösterin. Eski fırsatları değerlendirin. Geçmişte kaçırdığınız bir kariyer fırsatı yeniden gündeme gelebilir. Bu fırsatı değerlendirmek için detaylı bir analiz yapın. İş-yaşam dengesini kurun. Bu süreç işin kişisel hayatınızı nasıl etkilediğini anlamak ve dengeli bir düzen kurmak için iyi bir zamandır. Maddi konularda aceleci olmayın. Kariyerle ilgili finansal kararlar alırken temkinli olun ve retro sona erdikten sonra harekete geçmeye tercih edin. Venüs retrosunun Yengeç burcunun 10. evdeki etkisi kariyeriniz, itibarınız ve hedeflerinizle ilgili derin bir sorgulama ve dönüşüm dönemi başlatır. Bu süreçte geçmişte gözden kaçırdığınız fırsatları yeniden değerlendirme ve ilişkinizi sağlamlaştırma şansı elde edebilirsiniz. Retro sona erdiğinde kariyer ve toplumsal duruşunuz konusunda daha net ve bilinçli adımlar atabilirsiniz. Verimli bir retro süreci geçirmeniz dileğiyle. Gelelim Aslan burçlarına. Venüs retrosunun Aslan burcunun 9. evinde gerçekleşmesi, inanç sistemleri, eğitim, uzun yolculuklar, uluslararası bağlantılar ve hayata bakış açısıyla ilgili derin bir sorgulama sürecini başlatır. 9. ev kişinin yüksek öğrenimi, felsefesi ve hayata dair geniş perspektifini temsil ettiği için Venüs retrosu bu alanda geçmişten gelen meseleleri yeniden gündeme getirebilir. Yeni farkındalıklar kazanmanızı sağlar. Bu süreçte kişisel ihtiyaçlarınızı ve hayata dair felsefenizi sorgulayabilirsiniz. Daha önce doğru kabul ettiğiniz değerlerin sizinle ne kadar uyumlu olduğunu yeniden değerlendirebilirsiniz. Hayata dair daha geniş bir anlam arayışı içine girebilir, farklı bakış açılarını keşfetmek isteyebilirsiniz. Ancak bu dönemde büyük bir dönüşümden ziyade mevcut inançlarınızı anlamaya çalışmak daha faydalı olacaktır. 9. ev, yüksek öğrenimle de ilişkilidir. Eğer bir eğitim sürecindeyseniz, eğitimle ilgili gecikmeler, yanlış anlamalar ya da plan değişiklikleri gündeme gelebilir. Bu süreçte sabırlı olmak ve detaylara dikkat etmek önemlidir. Venüs retrosu sırasında uzun mesafeli yolculuklar veya uluslararası ilişkilerle ilgili planlarda bazı aksaklıklar yaşanabilir. Bu dönemde seyahat planlarını dikkatlice yapmak ve beklenmedik durumlara karşı hazırlıklı olmak faydalı olacaktır. Ayrıca geçmişte tanıdığınız yabancı biriyle iletişiminizin yeniden başlaması veya bir uluslararası bağlantının tekrar gündeme gelmesi mümkün olabilir. Venüs retrosu romantik ilişkilerde derin bir felsefe ve uyum arayışını ön plana çıkarabilir. Mevcut ilişkinizin hayata bakış açınızla ne kadar uyumlu olduğunu sorgulayabilirsiniz. Ayrıca geçmişte hayatınızda önemli bir yere sahip olmuş bir partnerle yeniden karşılaşma veya eski bir ilişkiyi gözden geçirme ihtimali olabilir. Bu dönem ruhsal ve entelektüel olarak yeni keşifler yapma isteğinizi arttırabilir. Ancak retro süresince yeni bir inanç sistemine bağlanmak veya büyük bir hayat değişikliği yapmak yerine daha önceki bilgilerinizi gözden geçirmeniz faydalı olacaktır.
Bu retro süresince inançlarınızı ve değerlerinizi yeniden yapılandırın. Hayata dair neye inandığınızı ve hangi değerlerin sizi gerçekten tatmin ettiğini anlamaya çalışın. Eğitimle ilgili eski projeleri gözden geçirin. Yarım kalmış bir akademik çalışmayı tamamlamak veya geçmişte edindiğiniz bilgileri yeniden değerlendirmek için iyi bir dönemdir. Seyahatlerde dikkatli olun. Uzun mesafeli yolculuklar planlıyorsanız detaylara özen gösterin ve esnek olun. Geçmiş ilişkileri analiz edin. Eski bir romantik ilişki gündeme gelirse geçmişteki sorunları çözmek veya ders çıkarmak adına bu süreci kullanabilirsiniz. Ancak yeni bir ilişkiye başlamak için retro bitini beklemek daha sağlıklı olacaktır. Hızlı kararlar almayın. Büyük felsefi değişiklikler veya hayatınızı kökten değiştirecek yeni kararlar almak için acele etmeyin. Venüs retrosunun Aslan burcunun 9. evindeki etkisi hayata bakış açınızı, inançlarınızı ve uzak bağlantılarınızı sorgulamanıza neden olur. Bu süreçte geçmişten gelen meseleleri çözme, değerlerinizi yeniden tanımlama ve daha önce gözden kaçırdığınız fırsatları fark etme şansı elde edebilirsiniz. Retro bittikten sonra hayata dair daha net bir anlayış ve hedeflerinizle daha sağlam bir uyum geliştirebilirsiniz. Verimli bir retro süreci geçirmeniz dileğiyle. Gelelim Başak burçlarına. Venüs retrosunun Başak burcunun 8. evinde gerçekleşmesi, finansal paylaşımlar, derin bağlar, dönüşüm süreçleri ve duygusal, ruhsal, yakınlık konularında bir yeniden değerlendirme dönemine işaret eder. 8. ev, ortak kaynaklar, krizler ve kişisel dönüşüm alanlarını temsil ettiği için bu retro süreci eski meseleleri çözmek, daha güçlü bir içsel anlayış geliştirmek için fırsat sunar. Ortak finansal kaynaklar, eş, ortak veya aile ile paylaşılan maddi değerler bu süreçte yeniden gözden geçirilebilir. Eski borçlar, alacaklar veya geçmişte ihmal edilen finansal meseleler gündeme gelebilir. Ortak bütçeyle ilgili problemleri çözmek için uygun bir dönemdir. Ancak büyük finansal kararları retro bitimine ertelemek faydalı olacaktır. Miras, nafaka veya sigorta gibi konularla ilgili gecikmeler veya yeniden düzenlemeler yaşanabilir. Duygusal ve ruhsal dönüşüm alanlarında derin bir bağ arayışı tetiklenebilir. Bu süreçte mevcut ilişkilerde güven ve bağlılık temalarını sorgulayabilirsiniz. Geçmişte sizi derinden etkileyen bir ilişkinin izleri yeniden gündeme gelebilir. Bu iyileşme ve duygusal yüklerden arınma süreci olacaktır. Mevcut ilişkilerinizde partnerinizle olan bağlarınızı daha derinlemesine inceleme ihtiyacı hissedebilirsiniz. Duygusal veya finansal anlamda güven sorunları gündeme gelebilir. Eski bir ilişki veya partnerle ilgili konular tekrar gündeme gelebilir. Bu durum geçmişte çözülmemiş meseleleri sonlandırmak veya duygusal dersler çıkarmak için fırsatlar sunabilir. İlişkilerinizde dürüstlük, açıklık önem kazanır. Bu dönemde manipülatif davranışlardan kaçınmak ve açık bir iletişim kurmak ilişkilerinize katkı sağlayacaktır. Venüs retrosu başkalarıyla olan bağlarınızı değerlendirirken kendi özdeğer duygunuzu ve geçmiş korkularınızı sorgulamanıza neden olabilir. Maddi ve duygusal anlamda ne kadar bağımsız olduğunuzu anlamak bu sürecin önemli bir parçası olacaktır. Venüs retrosu boyunca finansal sorunları çözmek için çalışın. Ortak finansal kaynaklarla ilgili sorunları analiz edin, ancak büyük harcamalardan ve anlaşmalardan kaçının. Eski duygusal yaralarınızı iyileştirin. Geçmişte sizi etkileyen ilişkilerle ilgili duygusal yüklerden kurtulmak için bu süreci bir iyileşme fırsatı olarak değerlendirin. Güven sorunlarını ele alın. Hem finansal hem duygusal anlamda partnerinize olan güven temalarını açık bir şekilde konuşun. Mevcut ilişkilerinizde yüzeysel meseleler yerine daha derin duygusal ve ruhsal konulara odaklanın. Gizli konularda dikkatli olun. Bu dönemde açığa çıkan sırlar veya bilgilerle ilgili acele kararlar almaktan kaçının. Venüs retrosunun Başak burçlarının 8. evdeki etkisi, finansal ve duygusal paylaşımlarınızı derinlemesine incelemenizi sağlar.
Bu süreçte geçmişten gelen konuları çözmek, duygusal yüklerden arınmak ve sağlam bir dönüşüm sürecine adım atmak için fırsatlar elde edebilirsiniz. Retro sona erdiğinde maddi ve duygusal bağlarınızda daha net ve sağlam bir anlayış geliştirmiş olabilirsiniz. Verimli bir retro süreci geçirmeniz dileğiyle. Efendim, gelelim terazi burçlarına. Venüs retrosunun terazi burcunun 7. evinde gerçekleşmesi, ilişkiler, ortaklıklar ve evlilik konularında derin bir sorgulama ve yeniden değerlendirme sürecini başlatır. 7. ev birebir ilişkileri yönettiği için bu dönemde romantik ve iş ortaklıklarında geçmiş meseleler gündeme gelebilir ve ilişkilerin dinamikleri üzerine yoğun bir şekilde düşünülmesi gerekebilir. Bu 7. ev ayrıca açık düşmanlarla da ilgili olduğu için geçmişte yaşadığınız düşmanlıklar tekrar gündeme gelebilir. Venüs'ün doğal yöneticisi olduğu bir evde retro yapması bu etkileri daha belirgin hale getirir. Geçmişte yaşanan ancak tam anlamıyla çözülmemiş ilişki sorunları tekrar ortaya çıkabilir. Bu süreçte eski bir partnerle iletişime geçme, geçmişteki hataları düzeltme veya eski yaraları iyileştirme fırsatı doğabilir. Mevcut ilişkilerde bağlılık, güven ve sevgi ile ilgili konular üzerinde derin bir sorgulama yapabilirsiniz. 7. ev denge ve uyumu temsil ettiğinden, eğer ilişkilerinizde dengesizlikler varsa bunları fark etmek ve düzeltmek için bir fırsattır. Ancak büyük kararlar almak için retro sonrası dönemi beklemek daha iyi olabilir. Bu dönemde eski bir partnerle tekrar karşılaşma veya iletişim kurma ihtimali yüksektir. Ancak bu karşılaşma genellikle bir sonuca varmaktan çok eski duyguları gözden geçirmek ve dersler çıkarmak için fırsat sunar. Yeniden başlayan ilişkilerde geçmiş sorunların tekrar gündeme gelmemesi için dikkatli olunması gerekir. İş veya ticari ortaklıklarda bu süreçten etkilenir. Mevcut ortaklarınızda anlaşmazlıklar veya güven sorunları ortaya çıkabilir. Geçmişte bir işbirliği yaptığınız kişilerle tekrar bağlantı kurma fırsatı doğabilir. Yeni bir ortaklığa başlamak veya büyük bir anlaşma yapmak için retro bitiminden sonra harekete geçmek daha doğrudur. Venüs retrosu yalnızca başkalarıyla olan ilişkinizi değil, kendinizle olan ilişkinizde sorgulamanıza neden olabilir. Bu süreçte kendi değerinizle ilgili algılarınızı ve beklentilerinizi gözden geçirmeniz gerekebilir. Venüs retrosu boyunca ilişkilerinizin dinamiklerini gözden geçirin. Partnerinizle iletişim kurarak geçmişte yaşanan sorunları anlamaya ve çözmeye çalışın. Sabırlı olun. İlişkilerde gerilimler veya belirsizlikler karşısında hemen karar vermek yerine duygularınızın netleşmesini bekleyin. Eski ilişkilere dair dersler çıkarın. Eski bir partnerle tekrar bir araya gelirseniz bunun size ne öğretmek istediğini anlamaya çalışın. Yeni başlangıçları erteleyin. Yeni bir ilişkiye veya ortaklığa başlamak için retro sonrasını beklemek daha sağlıklı olacaktır. Kendi değerinizi sorgulayın. İlişkilerde kendi ihtiyaçlarınızı ve sınırlarınızı fark ederek daha sağlıklı bir denge kurmaya odaklanın. Venüs retrosunun terazi burçlarının 7. evinde gerçekleşmesi, ilişkilerde geçmişle yüzleşme, dengesizlikleri giderme ve sevgi bağlarını yeniden tanımlama dönemi olarak kullanılabilir. Bu süreçte hem romantik hem de profesyonel ilişkilerde sabırlı ve anlayışlı olmak önemlidir. Retro sona erdiğinde ilişkilerinizde daha güçlü bir denge ve netlik elde edebilirsiniz. Verimli bir retro süreci geçirmeniz dileğiyle. Şimdi Akrep burçlarına geldik. Venüs retrosunun Akrep burcunun 6. evinde gerçekleşmesi, günlük rutinler, iş hayatı, sağlık ve hizmet konularında derin bir değerlendirme sürecini başlatır. 6. ev kişinin çalışma düzeni, sorumlulukları ve fiziksel, ruhsal sağlığıyla ilişkilendirildiği için Venüs retrosu bu alanlarda geçmişten gelen konuları yeniden gündeme getirir. Aynı zamanda iş ortamındaki ilişkiler ve kişisel bakım alışkanlıkları da bu süreçten etkilenir. İş yerindeki ilişkiler ve iş arkadaşlarınızla olan bağlar bu süreçte mercek altına alınır.
İş ortamındaki dengesizlikler veya daha önce görmezden geldiğiniz sorunlar gündeme gelebilir. Geçmişte çalıştığınız bir iş yerine veya iş arkadaşınıza yeniden odaklanmanız gerekebilir. Bu durum eski bağlantıları onarma veya tamamlanmamış projeleri sonuçlandırma fırsatı sunabilir. İş yükünüzü ve sorumluluklarınızı yeniden düzenlemek isteyebilirsiniz. Ancak büyük değişiklikler yapmak için retro bitimini beklemek daha sağlıklı olacaktır. Günlük yaşam düzeninizdeki aksaklıkları giderebilir ve eski rutinlerinizi yeniden gözden geçirebilirsiniz. Bu süreçte yaşam tarzınızın ne kadar verimli veya sağlıklı olduğunu sorgulama ihtiyacı duyabilirsiniz. Daha önce bırakılmış bir alışkanlık, örneğin düzenli spor veya meditasyon, bu dönemde yeniden gündeme gelebilir. Ancak yeni bir rutin oluşturmak yerine eskileri gözden geçirmek ve optimize etmek bu süreçte daha faydalı olacaktır. 6. ev fiziksel ve ruhsal sağlıkla ilişkili olduğu için diyet, kişisel bakım veya sağlıklı yaşamla ilgili rutinlerinizi gözden geçirmeniz için uygun bir dönem. Ancak yeni bir tedaviye başlamak yerine mevcut sağlık planlarınızı gözden geçirmek veya geçmişte yarım kalan bir tedaviyi tamamlamak daha uygun olacaktır. 6. ev başkalarına hizmet etmeyi ve yardımlaşmayı da temsil eder. Çevrenizdeki insanlara karşı olan da yaklaşımınızı özellikle iş veya hizmet bağlamında yeniden değerlendirebilirsiniz. Venüs retrosu iş hayatınızda ve günlük yaşamınızda maddi ya da duygusal anlamda tatminsizlikler hissetmenize neden olabilir. Bu hisler daha önce fark etmediğiniz veya bastırdığınız konulara dikkat çekmek için ortaya çıkar. Venüs retrosu boyunca iş ilişkilerinizi gözden geçirin. İş ortamınızdaki ilişkilerde ortaya çıkan sorunları çözmek için bir fırsat olarak görün. Rutinlerinizi yeniden değerlendirin. Günlük yaşamınızın ne kadar düzenli ve verimli olduğunu sorgulayarak daha iyi bir denge kurmaya çalışın. Sağlığınıza dikkat edin. Sağlıkla ilgili eski sorunları çözmek ve bedeninizin ihtiyaçlarını anlamak için bu dönemi değerlendirin. Geçmiş projeleri tamamlayın. İş yerinde yarım kalmış projelere odaklanmak ve bu dönemi verimli geçirmenize yardımcı olabilir. Yeni bir iş veya sağlık planı başlatmak için retro bitimine kadar beklemek daha iyi olacaktır. Venüs retrosunun Akrep Burcu'nun 6. evindeki etkisi, iş, sağlık ve günlük yaşam düzenini gözden geçirmenize neden olacaktır. Bu süreçte iş hayatınızda ve kişisel bakım alışkanlıklarınızda geçmişte fark etmediğiniz detayları çözme fırsatı elde edebilirsiniz. Retro sonrası daha sağlıklı bir yaşam düzeni ve iş ortamı kurmak için adımlar atabilirsiniz. Verimli bir retro süreci geçirmeniz dileğiyle. Ve Yay burçları Venüs retrosunun Yay burcunun 5. evinde gerçekleşmesi, romantizm, yaratıcılık, eğlence, çocuklar ve kendini ifade etme konularında geçmişle yüzleşme ve içsel bir değerlendirme sürecini başlatır. 5. ev mutluluğun ve yaşamdan keyif almanın alanıdır. Venüs retrosu bu alanda eski ilişkilerin, unutulmuş yaratıcı projelerin veya ihmal edilmiş tutkuların yeniden gündeme gelmesine neden olabilir. Geçmişte yaşadığınız bir aşk veya ilişki tekrar gündeme gelebilir. Bu dönemde eski bir partnerle iletişim kurabilir ya da duygularınızı yeniden sorgulayabilirsiniz. Mevcut ilişkinizde romantik bağlarınızı sorgulayabilir, ilişkinizin size ne kadar keyif verdiğini ve karşılıklı beklentilerin ne ölçüde karşılandığını değerlendirebilirsiniz. Yeni bir ilişkiye başlamak yerine geçmişteki ilişkilerle ilgili dersleri anlamaya ve tamamlanmamış duyguları işlemeye odaklanmak daha iyi olacaktır. Venüs retrosu yaratıcılıkla ilgili konularda eski projelere veya ilhamlara dönüş yapma fırsatı sunar. Daha önce başlatıp yarım bıraktığınız bir yaratıcı proje bu dönemde tekrar gündeme gelebilir. İlham eksikliği hissedebilirsiniz veya yaratıcı çalışmalarınızda daha içe dönük bir süreç yaşayabilirsiniz. Bu dönemi eski projeleri gözden geçirmek ve yeniden şekillendirmek için kullanın. Eğer çocuk sahibiyseniz çocuklarla ilgili sorumluluklarınız veya onlarla olan ilişkiniz bu dönemde odak noktanız olabilir. Çocuk sahibi olma veya gelecekteki planları gözden geçirme gibi konular bu süreçte tekrar değerlendirilebilir.
Bu dönemde karar almak yerine düşünmeye zaman ayırmak daha sağlıklıdır. 5. ev eğlence ve yaşamdan alınan keyifle de ilgili olduğu için aşırı harcamalar veya lüks tüketim konusunda dikkatli olun. Çünkü Venüs retrosu bu alanda maddi zorluklar veya pişmanlıklar getirebilir. Kendinizi yaratıcı veya romantik alanlarda ne kadar özgün ve samimi bir şekilde ifade ettiğinizi sorgulayabilirsiniz. Özgüvenle ilgili geçmişte yaşanan bir durum veya travma tekrar gündeme gelebilir. Bu dönemi kendi değerlerinizi ve potansiyelinizi yeniden değerlendirmek için bir fırsat olarak kullanabilirsiniz. Venüs retrosu boyunca eski aşklara dikkat edin. Geçmişten gelen ilişkilere tekrar bir şans vermeden önce bu ilişkinin size ne kattığını ve geçmişteki sorunların çözülüp çözülmediğini değerlendirin. Yaratıcı projelerinizi gözden geçirin. Daha önce tamamlanmamış projelerinizi yeniden ele alarak onları geliştirme fırsatı yakalayabilirsiniz. Keyif ve eğlenceyi dengede tutun. Kendinizi eğlenceye kaptırmaktansa bu dönemi daha içe dönük ve anlamlı aktivitelerle değerlendirin. Maddi harcamalara dikkat edin. Lüks harcamalar veya aşırı para harcama eğiliminden kaçının. Eğlenceye yönelik bütçenizi yeniden gözden geçirin. Çocuklarla ilgili konuları ele alın. Çocuklarınızla veya gelecekte çocuk sahibi olma planlarınızla ilgili konularda sabırlı olun ve acele kararlar almayın. Venüs retrosunun Yay burcunun 5. evinde gerçekleşmesi, aşk hayatınızı, yaratıcılığınızı ve yaşamdan keyif alma şeklinizi derinlemesine sorgulamanıza neden olabilir. Eski ilişkilere veya projelere dönme ihtiyacı hissedebilirsiniz. Retro sona erdiğinde romantik bağlarınızı ve yaratıcılığınızı daha net bir anlayışa yönlendirebilirsiniz. Kendinizi daha özgün bir şekilde ifade etmeye fırsatı bulabilirsiniz. Verimli bir retro süreci geçirmeniz dileğiyle. Ve sevgili oğlaklar, Venüs retrosunun Oğlak burcunun 4. evinde gerçekleşmesi, ev, aile, geçmiş ve duygusal güvenlikle ilgili konuları ön plana çıkarır. 4. ev kişinin iç dünyasını, köklerini, aile bağlarını ve yaşam alanını temsil eder. Bu süreçte aile içindeki ilişkilerde eski meseleler gündeme gelebilir. Ev düzeninizde değişiklik yapma isteği duyabilir veya geçmişe dair derin bir sorgulama içine girebilirsiniz. Aile bireyleriyle, özellikle ebeveynlerle olan ilişkinizde geçmişten gelen duygusal meseleler su yüzüne çıkabilir. Eski kırgınlıklar veya çözülmemiş konular tekrar gündeme gelebilir. Aile bağlarınızı güçlendirmek ve anlaşmazlıkları çözmek için bir fırsat olabilir. Ancak sabırlı ve anlayışlı bir yaklaşım önemlidir. Bu retro, geçmişte yaşadığınız olaylar veya çocukluk anılarıyla ilgili duygusal bir yüzleşme getirebilir. Özellikle aileden veya evden kaynaklanan duygusal yaralar üzerinde düşünme ihtiyacı duyabilirsiniz. Geçmişte yaşanan olayları yeniden değerlendirerek bu deneyimlerin bugünkü duygusal durumunuzu nasıl etkilediğini anlamaya çalışın. Ev dekorasyonu, taşınma veya yaşam alanınızda değişiklik yapma planları bu süreçte gündeme gelebilir. Ancak Venüs retrosu sırasında büyük değişiklikler yapmak yerine mevcut düzeninizi gözden geçirmeniz daha faydalı olacaktır. Daha önce başlattığınız ev projelerini tamamlamak veya yaşam alanınızı daha rahat hale getirmek için bu süreci değerlendirebilirsiniz. 4. ev duygusal güvenlik ihtiyacını temsil ettiğinden iç huzurunuzu yeniden inşa etmek için geçmişte kendinize nasıl davrandığınızı ve sınırlarınızı nasıl belirlediğinizi sorgulayabilirsiniz. Aileden gelen maddi konular, miras veya mülk meseleleri bu dönemde gündeme gelebilir. Ancak bu konularda büyük adımlar atmak için Venüs retrosunun bitmesini beklemek daha sağlıklı olacaktır. Venüs retrosu boyunca aile ilişkilerinizi gözden geçirin. Aile içindeki dinamikleri anlamak ve eski meseleleri çözmek için bu dönemi kullanın. Uzlaşma çabalarına açık olun. Ancak aceleci kararlar vermeyin. Geçmişle barışın. Geçmişten gelen duygusal yüklerle yüzleşerek bunları bırakmak için bir fırsat yaratabilirsiniz. Evinizi rahatlatıcı hale getirin. Yaşam alanınızda büyük değişiklikler yapmaktansa mevcut düzeninizi iyileştirmeye odaklanın. Kendi iç dünyanızı keşfedin. Meditasyon, günlük tutma veya içsel çalışmalara odaklanarak duygusal ihtiyaçlarınızı anlamaya çalışın.
Maddi kararları erteleyin. Ev ve mülkle ilgili önemli finansal kararlar almak için retronun bitişini beklemeniz daha uygun olacaktır. Venüs retrosunun Oğlak Burcu'nun 4. evinde gerçekleşmesi, aile ve geçmişle ilgili derin bir içsel sorgulama dönemi getirir. Aile bağlarınızı güçlendirmek, geçmiş yaraları iyileştirmek ve yaşam alanınızı daha huzurlu hale getirmek için bir fırsat sunar. Retro sona erdiğinde ev ve aile ile ilgili konularda daha net bir perspektif geliştirebilir ve duygusal güvenliğinizi yeniden inşa edebilirsiniz. Verimli bir retro süreci geçirmeniz dileğiyle. Kova burçlarına gelirsek, Venüs retrosunun Kova burcunun 3. evinde gerçekleşmesi, iletişim, yakın çevre, kardeşler, komşular ve kısa seyahatlerle ilgili konuları ön plana çıkarır. Bu dönem düşüncelerinizi ve çevrenizle olan ilişkilerinizi gözden geçirme, geçmişte çözülmemiş iletişim sorunlarını yeniden ele alma zamanı olabilir. Ayrıca yaratıcılığınızı, yazılı ve sözlü ifade biçimlerinizi sorgulamanız için bir fırsat sunar. Kardeşler, kuzenler veya yakın çevrenizle geçmişte yaşanmış iletişim sorunları bu dönemde tekrar gündeme gelebilir. Eski tartışmaları çözmek veya ilişkilerinizi iyileştirmek için bir fırsat doğabilir. Komşularla veya iş çevrenizle ilgili eski meseleler yeniden karşınıza çıkabilir. Bu süreçte empati ve açık iletişim önemlidir. Düşüncelerinizi nasıl ifade ettiğinizi sorgulayabilirsiniz. Yazı, konuşma veya başka bir iletişim biçimiyle ilgili yaratıcı projeler üzerinde çalışıyorsanız eski projeleri gözden geçirmek için iyi bir dönemdir. Ancak yeni bir iletişim projesi başlatmak yerine mevcut projeleri tamamlanmaya odaklanmak daha uygun olacaktır. Bu dönemde uzun zamandır haber alamadığınız birinden mesaj alabilir veya eski bir tanıdıkla iletişime geçebilirsiniz. Eski arkadaşlıklar ve bağlantılar tekrar gündeme gelebilir. Geçmişte başladığınız ancak tamamlanmamış bir yazılı, sözlü veya akademik projeyi yeniden ele alabilirsiniz. Daha önce planlanmış bir seyahati yeniden değerlendirme veya iptal etme durumu söz konusu olabilir. Kısa mesafeli yolculuklarda aksaklıklar da yaşanabilir. Bu yüzden dikkatli plan yapmanız önemlidir. Seyahatler sırasında eski bir yerle bağlantı kurma veya geçmişle ilgili bir olayı hatırlama fırsatı doğabilir. Venüs retrosu düşüncelerinizde ve bakış açınızda içe dönük bir değerlendirme süreci başlatır. Bu dönemde geçmişteki düşünce kalıplarınızı veya kararlarınızı sorgulama eğiliminde olabilirsiniz. İlişkilerinizde nasıl iletişim kurduğunuzu ve yakın çevrenizle bağlantılarınızı nasıl geliştirebileceğinizi analiz etme zamanı. Bu Venüs retrosu boyunca iletişim sorunlarınızı çözün. Yakın çevrenizle geçmişte yaşanmış iletişim problemlerini barışçı bir şekilde çözmeye çalışın. Anlayışlı bir yaklaşım sergileyin. Eski projelere odaklanın. Yazılı veya sözlü ifade gerektiren yarım kalmış projelerinizi tamamlamaya odaklanın. Yeni projeler başlatmak yerine mevcut ilişkileri yeniden ele alın. Seyahatleri planlarken dikkatli olun. Kısa yolculuklarda aksaklıkları önlemek için dikkatli plan yapın. Mümkünse yeni seyahatler yerine geçmişte ihmal edilmiş destinasyonlara dönmeyi tercih edin. Dinlenme becerinizi geliştirin. Bu dönemde iletişimde yanlış anlamalar artabilir. Karşınızdaki kişiyi dikkatle dinlemek ve empati yapmak önemli olacaktır. Geçmişten gelen bağlantıları değerlendirin. Eski arkadaşlıklar ve bağlantılar bu dönemde yeniden gündeme gelebilir. Bu kişilere yeniden şans tanımadan önce ilişkilerinizi objektif bir şekilde değerlendirin. Venüs retrosunun Kova burcunun 3. evinde gerçekleşmesi, iletişimde geçmişle yüzleşme ve ifade biçimlerinizi yeniden değerlendirme fırsatı sunar. Yakın çevrenizle olan ilişkilerde barış ve uyumu sağlamak için bir adım atabilirsiniz. Bu süreç eski bağlantılarınızı yenilemek, yarım kalan projelerinizi tamamlamak ve düşünce kalıplarınızı sorgulamak için ideal bir zaman dilimidir. Retro sona erdiğinde iletişim ve ifade konusunda daha net bir vizyon geliştirebilirsiniz. Verimli bir retro süreci geçirmenizi dilerim. Ve balık burçlarına gelirsek, Venüs retrosunun balık burcunun 2. evinde gerçekleşmesi, finansal durum, kişisel değerler, sahip olduklarınız ve özdeğer algınız üzerinde önemli etkiler yaratır. 2. ev maddi kaynaklar, özdeğerle ilgili olduğu için
Bu retro döneminde gelir, harcamalar ve kişisel güvenlik algınız üzerine daha fazla düşünebilirsiniz. Bu süreç, geçmişte yaptığınız finansal hataları gözden geçirmeniz veya sahip olduklarınıza dair bakış açınızı yeniden değerlendirmeniz için bir fırsat sunar. Maddi kaynaklarınızla ilgili bir duraklama veya yeniden değerlendirme sürecine girebilirsiniz. Geçmişte yaptığınız harcamalar veya yatırımlar tekrar gündeme gelebilir. Maddi durumunuzu iyileştirmek için bütçenizi gözden geçirmek ve gereksiz harcamaları kontrol altına almak bu dönemde önem kazanabilir. Borçlar ve alacaklarla ilgili eski meseleler yeniden gündeme gelebilir. Bu retro dönemi özdeğer algınızı sorgulamanıza neden olabilir. Kendinizi ne kadar değerli hissettiğiniz ve bu değeri dış dünyaya nasıl ifade ettiğiniz üzerine düşünebilirsiniz. Başkalarının onayını almak yerine kendi değerinize sadık kalmayı öğrenmek için bir fırsattır. Maddi kazançla özdeğer arasındaki bağlantıyı sorgulamanız gerekebilir. Bu süreç içsel güvenliğinizi maddi kaynaklardan bağımsız hale getirmenizi destekleyebilir. Ortak finansal projeler veya maddi işbirlikleri ile ilgili eski meseleler bu dönemde tekrar gündeme gelebilir. Ortaklıklarınızı gözden geçirerek bu ilişkilerin adil olup olmadığını değerlendirebilirsiniz. Yeni yatırımlar, büyük harcamalar veya lüks alımlar için bu dönemi beklemek yerine retrosunun bitişini beklemek daha sağlıklı olacaktır. Maddi dünya ile kurduğunuz bağ bu süreçte değişebilir. Sahip olduklarınızın size gerçekten mutluluk ve değer katıp katmadığını sorgulayabilirsiniz. Minimalize veya daha sade bir yaşam tarzına geçiş yapmak isteyebilirsiniz. Daha önce gelir elde ettiğiniz bir iş veya fırsat bu dönemde yeniden karşınıza çıkabilir. Ancak bu fırsatın gerçekten uzun vadeli olup olmadığını değerlendirmek önemlidir. Bu Venüs retrosu boyunca bütçenizi gözden geçirin. Harcamalarınızı kontrol altına alın ve gereksiz lüks tüketimden vazgeçin. Geçmiş finansal kararlarınızı analiz ederek hatalarınızdan ders çıkarın. Değerlerinizi yeniden tanımlayın. Maddi kazançla özdeğer arasında bir bağ kuruyorsanız, bu bağlantıyı sorgulamak ve kendinizi daha derin bir düzeyde tanımak için bu dönemi kullanın. Büyük harcamalardan kaçının. Yeni bir yatırım yapmak veya büyük harcamalara girişmek için retronun sona ermesini bekleyin. Maddi kaynaklarla ilişkinizi sorgulayın. Sahip olduklarınızın hayatınıza değer katıp katmadığını değerlendirin. Maddi eşyaların ötesinde duygusal ve manevi tatmin arayışı bu süreçte öne çıkabilir. Başkalarından maddi veya manevi anlamda onay beklemek yerine kendi değerinizi ve yeteneklerinizi fark etmeye odaklanın. Venüs retrosunun Balık burcunun 2. evinde gerçekleşmesi, maddi ve manevi değerlerinizi gözden geçirmeniz için bir fırsat sunar. Finansal kararlarınızı yeniden değerlendirerek daha sağlam bir temel oluşturabilirsiniz. Bu süreç kendi değerinizi dışsal koşullardan bağımsız olarak tanımlamanız ve güven duygunuzu güçlendirmeniz için bir içsel çalışma dönemi olabilir. Retro sona erdiğinde maddi ve manevi kaynaklarınızı daha bilinçli bir şekilde yönetme konusunda daha net bir vizyona sahip olabilirsiniz. Verimli bir retro süreci geçirmenizi dilerim.